Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda 1 yaş ölçülerinde hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz önlerine ve arkasına kahve çekirdeği modelini uygulamış olduğum bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. Bir yumaktan biraz fazla da ip kullandım. İpim 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti-peeling özelliğe sahip bir ip. Kartopu Baby One. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu K244. Yeleğimizin ölçüleri de şöyle. Beden genişliği 27 santim. Omuz kısmından beden uzunluğu ise 32 santim. Yeleğimizin önden görüntüsü böyle, arkası da böyle arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı, çok sevimli bir bebek yeleği oldu. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimiz için 3,5 numaralı şişe 67 ilmek atarak başladım. 4 sırada haroşa ördüm. Haroşamı her iki yönde tersten ördüm. Önce yeleğimizin arka parçasını öreceğiz. Daha sonra ön parçalarını örmeye geçeceğiz. Kenarlarımızın şu şekilde tırtıklı olması için de sıra sonunda ilmeği örmeden şişimize takıp sıra başında ters olarak örüyoruz. 4 haroşa sırası ördükten sonra model kurulumuna geçelim. Kenarlarda 6 ilmek haroşa olarak devam edecek. 1 2 3 4 5 6 ilmek haroşa ördüm. Yine sıra sonundaki 6 ilmeği de haroşa olarak öreceğim. Ortada olan ilmeklerle modelimizi kuracağız. Şimdi model kurulumuna geçelim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Modelimizin birinci sırasındayız. 3 ilmek düzden sonra bir ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Şimdi tekrar 3 ilmek düz öreceğim. 1 2 3. İpimi öne aldım. Model aralarında olan 3 ilmeğin ilkini ters örüyorum. İkinci ilmeği örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeği ters örüyorum. Şimdi tekrar modelimizde olan 3 ilmeği düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz, ipimi öne aldım. Model aralarında olan 3 ilmeğin birinci ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. İkinci ilmeği örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Üçüncü ilmeği ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizde olan 3 ilmeği düz örüyorum. Bu şekilde sıralamamız sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar devam ediyor. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde örüyoruz. Üç ilmek düz örüp
bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. Tekrar 3 ilmek düz örüp bir ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Kenarlarımızın tırtıklı olması için de şu şekilde sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp diğer yüze geçiyorum. Sıra başında örmeden almış olduğum ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi 6 ilmek haroşamızı örelim. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmek haroşadan sonra örmeden almış olduğum ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. Ön yüzde örmeden alıyoruz, arka yüzde ters olarak örüyoruz. Ters ördüğüm ilmeği ise arka yüzde düz olarak örüyorum. Şimdi modelde olan 3 ilmek düzümüzü arka yüzde ters olarak örüyoruz. 1 2 3 kahve çekirdeği modelimizde olan 3 ilmeği arka yüzde ters olarak, ön yüzde ise düz olarak örüyoruz. Model aralarında olan 3 ilmeğin arka yüzde ilkini düz, ikinci ilmeği yani örmediğimiz ilmeği ters, üçüncü ilmeği de düz olarak örüyoruz. Yine modelde olan 3 ilmeği arka yüzde ters olarak örüyorum. Model arasında olan ilmeklerin ilkini düz, ikinci ilmeği ters, örmediğimiz ilmeği ters olarak, üçüncü ilmeği de düz olarak örüyorum. Modelimizin ikinci sırasını da bu şekilde örüyoruz. Kahve çekirdeği modelimizde olan ön yüzde düz ördüğümüz 3 ilmeği arka yüzde ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters örüp model aralarında olan ilmeğin birinci ilmeği düz olarak, örmediğimiz ilmeği ters, üçüncü ilmeği de düz olarak örüyorum. Tekrar modelde olan ilmeklerimi ters olarak örüp bir ilmek düz örüyorum. 6 ilmek haroşadan önceki yani örmediğimiz ilmeği arka yüzde ters olarak örüp kalan 6 ilmek haroşamı haroşa olarak örüp sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıyorum. Haroşamı ben her iki yönde tersten örüyorum. Sizler her iki yönde düz olarak örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Şimdi modelde 3. sırayı örmeye geçtim. 6 ilmek haroşa örüyorum. 6 ilmek haroşadan sonra bir ilmek örmeden alıyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. Modelde olan 3 ilmeğin 3. ilmeği 1 2 3. 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğimin ilkini düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım.
İkinci ilmeği de düz olarak örüyorum. İpimi öne alarak ördüğüm için burada ajur yapmış oluyoruz. Bir ilmek de artırmış oluyoruz. Bir ilmek eksiltmiş, bir ilmek artırmış oluyoruz. Model arasında olan 3 ilmeğin ilkini ters olarak örüyorum. İkinci ilmeği örmeden alıyorum. Burada zincir örgü modelini kullanıyoruz arkadaşlar model aralarında. İpimi öne aldım. Tekrar bir ilmek ters ördüm. Modelimizi yine aynı şekilde uyguluyorum. 1 2 3. Üçüncü ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Bir ilmek düz örüp ipimizi öne alıp bir ilmek daha düz örüyoruz. Yine burada 3 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek artırmış olduk. Model aralarında olan 3 ilmeğin birinci ilmeği ters, ikinci ilmeği örmeden alıyoruz. Üçüncü ilmeği de tekrar ters olarak örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizin 3. sırasını bu şekilde örüyoruz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Her 4 sırada bir modeli tekrarlıyoruz. Kahve çekirdeği modelimizde olan 3 ilmeğin 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Birinci ilmeği düz olarak örüp ipimi öne aldım. Tekrar ikinci ilmeği de düz olarak ördüm. Burada yine 3 ilmeğimiz oldu. Model aralarında bir ilmek ters, bir ilmek örmeden al, tekrar bir ilmek ters ör. Bu şekilde modelimizin 3. sırasını örüyoruz. En son kahve çekirdeği modelimizi yaptıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Yine burada zincir modelini uyguluyoruz. Ön yüzde ilmeği örmeden alıp sıra sonunda kalan 6 ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. Arka yüze modelimizin 4. sırasını örmeye geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek haroşadan sonra ön yüzde örmediğimiz ilmeği arka yüzde ters olarak örüyoruz. Ters ördüğümüz ilmeği ise düz olarak örüyoruz. Modelde olan 3 ilmeğimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. Kahve çekirdeği modelinde olan ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak ördüm. Model aralarında olan 3 ilmeğin ilkini düz, ikincisine örmeden almış olduğumuz ilmeği ters, üçüncü ilmeği de düz olarak örüyoruz. 3 ters, 1 düz, 1 ters, 1 düz, 3 ters. Kahve çekirdeği modelimizde olan ilmekleri ters, model aralarında olan ilmeklerin birincisini düz, ikincisini ters, üçüncü ilmeği de düz olarak örüyoruz. Modelimizin 4. sırasını da
örerek tamamlıyoruz. Sonuncu modelde yani kahve çekirdeği modelimizde olan 3 ilmeği ters olarak ördüm. Bir ilmek düz, örmediğimiz ilmeği ters olarak ördüm. Sıra sonunda 6 ilmek haroşamız kaldı. 5 tanesini haroşa olarak, sondaki ilmeği de örmeden şişimizi takıp ön yüze geçiyorum. 4 sırada modelimizi tamamladık. Her 4 sırada modeli tekrarlıyoruz. Modelimizi sıralı olarak tekrarlıyoruz. Şimdi tekrar modelde birinci sırasını örmeye geçelim. 6 ilmek haroşa örüp 1 ilmek örmeden alıyorum. Zincir örgü modelimizi örmeden alıyoruz. 1 ilmek ters örüyorum. Yine modelde 3 ilmek düz örüp model arasında olan 3 ilmeğin ilkini ters olarak ikinci ilmeği örmeden alıyoruz. Üçüncü ilmeği de ters olarak örüyoruz. Modeldeki ilmekleri düz olarak örüp 1 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters örüyoruz. Modelimizin birinci sırasını örmüş olduğumuz gibi yine modelin birinci sırasını örüyoruz. Modelimizin birinci sırasını örerek tamamlayalım. Modelimizin birinci sırasını tamamladım. Şimdi arka yüze modelimizin ikinci sırasını örmeye geçiyorum. Yine kenarda olan 6 ilmek haroşamızı örelim. Ön yüzde örmediğimiz ilmeği arka yüzde ters olarak 1 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz. Şimdi modelde olan 3 ilmek ters örüp model arasında olan 1 ilmek düz, 1 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak örelim. Modelimizin ikinci sırasını da örerek tamamlayalım. Arka yüzü modelimizin ikinci sırasını tamamladım. Şimdi ön yüze modelimizin üçüncü sırasını örmeye geçiyoruz. 6 ilmek haroşa örüyoruz. Buradaki zincir örgü modelimizde olan ilmeği ön yüzde örmeden alıp arka yüzde ters örüyoruz arkadaşlar, buradaki ilmeği. İlmeği örmeden aldım, bir ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizde olan 3. ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyoruz. Kalan 2 ilmeğin ilkini düz olarak örüp ipimi öne alıyorum. İkinci ilmeği de düz olarak örüyorum. Burada tekrardan 3 ilmeğimiz oldu. Model aralarında olan 3 ilmeğin ilkini ters, ikincisine yani zincir örgü modelimizde olan ilmeği örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. Şimdi aynı şekilde modelde olan 3. ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiriyorum. Modelimizin 3. sırasını da örerek tamamlayalım.
Modelde 3. sırayı tamamladım. Şimdi arka yüze modelimizin 4. sırasını örmeye geçiyorum. Altı ilmek haroşadan sonra zincir örgü modelimizde olan ilmeği ters olarak örüp bir ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizde olan 3 ilmeği ters olarak örüp bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Tekrar kahve çekirdeği modelimizde olan ilmekleri ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. 4. sıramızı örerek tamamlayalım. Arka yüzü örerek modelimizin 4. sırasını da tamamladım. Modelimiz de ilerledikçe kendisini belli ediyor arkadaşlar. Şimdi koltuk altına kadar örelim. Daha sonra kolumuz için kesimlerimiz olacak. Toplamda 16 model olana kadar örelim. Her 4 sırada bir modeli sıralı olarak tekrarlıyoruz. 1, 2, 2 modelimiz oldu. 16 model olana kadar örüp kol kesimlerine geçelim. Arka parçamızı 16 model olana kadar ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 model olana kadar ördüm. İlk haroşa sırasından sayarsak da 36 haroşa sıramız oldu. Şimdi kolumuz için her iki kenarda da 5'er ilmek keseceğiz. 5 ilmek bu kenarda, 5 ilmek de bu kenarda keseceğiz. Şimdi kesimlerimize geçelim. Yine 6 ilmeği haroşa olarak örüyorum. 6 ilmekten sonra zincir örgü modelimiz devam edecek arkadaşlar. Yine bu ilmeği örmeden alıp ipimi öne aldım. Burada 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek kestim. Şimdi diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artık model yapmayacağız. Modelimizin üst kısmı haroşa olarak devam edecek. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kalana kadar ters olarak ördüm. Şimdi zincir örgü modelinden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Zincir örgü modelimiz devam edecek. İlmeği örmeden alıp kalan ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. 2 ilmek kesmiş olduk arkadaşlar. Bu sırada bir ilmek burada, bir ilmek de burada kestik. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak öreceğiz. Haroşamı tersten ördüğüm için her iki yüzde de ters olarak örüyorum. İlmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Yine her iki kenarda da birer ilmek keseceğim. Altı ilmek haroşa örüp zincir örgü modelimizde olan ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmek birlikte örerek kesiyorum. Yine sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. Sıra sonunda
9 ilmeğim kaldı. Zincir örgü modelimden önceki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Zincir örgü modelimi örmeden şişime takıp diğer ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Yine bir ilmek burada, bir ilmek burada kesmiş olduk. 2 sıra kesim yaptık arkadaşlar. 2 ilmek burada, 2 ilmek de burada kestik. Şimdi toplamda 5 sıraya tamamlayalım. 5 ilmek burada, 5 ilmek de burada keselim. Toplamda 10 ilmek kesmiş olacağız. Daha sonra yine ilmeklerimizi haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Zincir örgü modelimizde devam edecek. Şimdi yaka kısmına kadar örüp gelelim. Arka parçamızı yakasına kadar ördüm. Toplamda 26 haroşa sırası ördük. 26. Haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüze geçip omzumuz için 19 ilmek örüyoruz. 19 ilmek ördükten sonra arka yüzde yakasını kesmeye geçiyorum. Yakasını örerek keseceğim. Bir ilmek düz örüp bir ilmek daha düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmeklerimi örerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Hem örüp hem kesiyoruz. Sıra sonunda 19 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. Yakasını sıra sonunda 19 ilmeğim kalana kadar kestim. Şimdi yine omzumuzu haroşa olarak örüyorum. Örerek tamamlayalım. Arka parçamızı bu şekilde bırakalım. Daha sonra ön parçaları ördükten sonra omuzları örerek birleştireceğiz. Şimdi önce sol ön parçamızı örelim. Ön parçamız için yine 3,5 numaralı şişe 37 ilmek ile başlayıp 4 haroşa sırası örüp gelelim. Sol ön parçamız için 37 ilmekle 4 haroşa sırası ördüm. Şimdi bu sırada hem model kurulumunu yapacağız hem de ilik açacağız. Üç ilmek haroşa ördükten sonra alttaki ipi şu şekilde sol şişime takıp ters olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Buraya ilk iliğimizi açmış olduk. Bir ilmek daha örüp pat kısmımızı tamamlıyorum. Şimdi 6 ilmek haroşadan sonra model kurulumuna geçiyorum. Arka parçada örmüş olduğumuz gibi yine modelimizi öreceğiz. İlk ilmeği şu şekilde örmeden alıyorum. Buraya zincir örgü modelini uygulayacağız. Bir ilmek ters örüyorum. Kahve çekirdeğimiz için 3 ilmek düz örüyorum. Model aralarımız için bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıyorum, bir ilmek ters örüyorum. Şimdi tekrar kahve çekirdeği modelimiz için 3 ilmek düz örüyorum. Modelimizin ilk sırasını bu şekilde örüyoruz. Üç ilmek düz örüp bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Sıra sonunda 6 ilmeğim kaldı. 6 ilmeğimle haroşa olarak örüp modelimizin birinci sırasını tamamlıyoruz. Şimdi modelde ikinci sırayı örmeye geçiyorum. Arka yüzdeyim. Modelimizin ikinci sırasını örüyorum.
Yine 6 ilmek haroşa örüp örmeden almış olduğumuz ilmeği ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeği modelimizde olan ilmekleri arka yüzde ters örüyoruz. Model aralarımız bir ilmek düz, bir ters, bir düz. Modelimizde olan 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Model aralarındaki ilmekleri bir düz, bir ters, bir düz olarak örüyorum. Modeli daha önceki videomda da ayrıntılı olarak anlattım arkadaşlar. O videoyu izleyerek de ön çalışma yapabilirsiniz. Modelimin ikinci sırasında tamamladım. Modelde üçüncü sıraya, yani ön yüze geçtim. Kenarda olan 6 ilmek haroşamızı örüp zincir örgü modelimizde olan ilmeği örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Şimdi 1 2 3 üçüncü ilmeği ilk 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakıyorum. Kalan 2 ilmeğin birincisini düz olarak ördüm. İpimi öne aldım. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Burada yine 3 ilmeğimiz oldu. Bir ilmek ters örüp bir ilmek örmeden alıyorum. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. 1 2 3 üçüncü ilmeği diğer ilmeklerin üzerinden geçiriyorum. Arka parçada modelimizi ayrıntılı olarak anlattığım için bu parçada ayrıntılı olarak anlatmaya gerek duymuyorum. Modelimizin 3. sırasını da örerek tamamlayalım. Arka yüze modelimizin 4. sırasını örmeye geçtim. Altı ilmek haroşa örüp bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeği modelimde olan 3 ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi tekrar bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz örüyorum. Kahve çekirdeği modelimde olan 3 ilmeği ters örüyorum. 1 2 3. Şimdi bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi aynı şekilde modelimi tekrar öreceğim. Arka parçada olduğu gibi 16 model sırası olana kadar örelim. Daha sonra yaka ve kol kesimini yapacağız. 10 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açalım. İlk iliğimizi açtık. 10 haroşa sırası olduktan sonra ikinci iliğimizi açacağız. Toplamda 4 iliğimiz olacak. Şimdi 16 model sırası olana kadar örüp gelelim. 16 model sırası olana kadar ördüm. İlk sıradan sayarsak da 36 haroşa sıramız oldu. Şimdi arka parçada olduğu gibi ön parçada da kolumuz için kesimlerimizi yapacağız. Kol oyuntusu için 5 ilmek keseceğiz. Yaka oyuntusu için de 12 ilmek keseceğiz. Toplamda 17 ilmek keseceğim. 20 ilmeğim kalacak. Kesimlerimize bu sırada başlayalım. Artık modelimizi yapmayacağız. Modelimizin üst kısmı haroşa olarak devam edecek. 6 ilmek haroşamı ördüm. Zincir örgü modelimizde olan ilmeği örmeden alıp hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi
ters olarak örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Bir ilmek örmeden alıp kalan 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Her iki tarafta da birer ilmek kestim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Kesimlerime devam edeceğim. Altı ilmek haroşa örüp bir ilmek örmeden alıyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yakası için ikinci ilmeğimi kestim. Yine sıra sonunda 9 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak örelim. Sıra sonunda 2, 4, 6, 8, 9 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kestim. Bir ilmek örmeden alıp kalan ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Yine burada da kolumuz için ikinci ilmeğimizi kesmiş olduk. Kol oyuntusu için 5 ilmek keselim. Toplamda 5 ilmek olacak. İkisini kestik. 3 ilmek daha keseceğiz. Yakası için de 2 ilmek kestik. 10 ilmek daha keselim. Toplamda 12 ilmek kesmiş olacağız. Şişimizde olan ilmeklerle de ilk haroşa sırasından sayalım. Toplamda 27 haroşa sırası olana kadar örelim. Daha sonra diğer parçamızı örmeye geçelim. Sol ön parçamızı modelden sonraki haroşa sırasından sayarsak 27 haroşa sırası olana kadar ördüm. 27. haroşa sırasını ön yüzde ördüm, arka yüzde örmedim. Arka parçamızda 26 haroşa sırası örmüştük. Sadece bir sıra ön parçaları arka parçadan fazla örüyoruz. Ben diğer parçamı da örüp hazırladım. Sağ ön parçamı da ördüm arkadaşlar. Sağ ön parçamızı da sol ön parçamızı örmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Sadece kol oyuntusunu sağ tarafta, yaka oyuntusunu da sol tarafta yapıyoruz. Yaka oyuntusu için yine 12 ilmek burada kestim. Kol oyuntusu için de 5 ilmek burada kestim. Yine 27 haroşa sırası olana kadar sağ ön parçamızı da ördüm. Şimdi ön parçaları arka parçayla birleştirmeye geçelim. Arka parçamızın üzerine şu şekilde sol ön parçamı yerleştirdim. Daha sonra yine 3,5 numara şişle bir ilmek ön parçadan alacağım. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan alıyorum. İlmeklerimiz bitene kadar bu şekilde devam edelim. Bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arka parçadan. İlmeklerimin hepsini geçirdim. Şimdi ön parçayı şu şekilde arkaya atıp ilmekleri düzeltiyorum. İpim bu tarafta olduğu için ilmeklerimi sağ şişe geçireceğim. Eğer sizin ipiniz bu taraftaysa hemen kesmeye başlayabilirsiniz. İpim diğer tarafta kaldığı için ilmekleri diğer şişe geçiriyorum.
Şimdi üçer ilmek ilmeklerimizi keselim. 3 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. İlmeği tekrar şişime geçirip 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sizler omuz kısımlarını farklı şekilde birleştiriyorsanız o şekilde de birleştirebilirsiniz. Ben örerek birleştiriyorum. Dikerek de birleştirebilirsiniz. Şimdi bütün ilmeklerimi kesip omuzumu birleştireceğim. Daha sonra bu omuzda da aynı şekilde ön parçayı arka parçanın üzerine koyduktan sonra bir ilmek ön parçadan bir ilmek arka parçadan alarak ilmeklerimizi birleştirelim. Yine bu omzumuzu da üçer üçer keserek kesme işlemini tamamlayalım. Omuzları örerek birleştirdim. Omuzların önden görüntüsü böyle. Şimdi kenarları birleştirmeye geçiyorum. Bu kenarı dikerek birleştirdim. Şimdi diğer kenarı da birlikte birleştirelim. Örerken tırtıklı bırakmış olduğumuz kısımlardan birleştiriyoruz. Tırtıklı kısımlara batıyorum. Arka parçadan ve ön parçadan birer ilmek alarak birleştiriyorum. Bu şekilde dikerseniz düzgün bir dikiş elde etmiş olursunuz. Model kısmımızın bittiği yere kadar dikerek birleştirelim. Yeleğimizi tamamladım. Yeleğime 4 adet de düğme diktim. Yeleğimizin arkasını da göstereyim. Yeleğimizin arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.